Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu zikzak runner'ı yapacağız. Modelle ilgili bütün detayları sırasıyla anlattım. Videoyu atlamadan izlersek bütün detaylara sahip oluruz. Daha önce bu zikzak battaniyeyi paylaşmıştım. Battaniye ile yapılışları aynı olduğu için tekrar bunun için video çekmemiştim. Video başında şunu da belirtmek isterim ki bakın, burası başlangıç kısmı. Başlangıç kısmında 5 püskül var. Burası da bitiş kısmı. Bitiş kısmında da 4 püskül var. Başlarken yarım zikzak olarak başladım. Biterken de bu şekilde tam bitiyor. Genelde videolarda ben bu sivri uç kısmını gösteriyorum, daha iyi durduğu için, ama iki taraflı da kullanabilirsiniz. Ben bunu standart ölçü yapmadım. Kendi masama göre yaptım. Videonun ölçüm aşamasına geldiği zaman nasıl ölçü alabileceğinizi size gösterdim. Siz de o şekilde ölçü alabilirsiniz. Runner'ın uzunluk ve ne kadar ip kullandığımı video sonunda belirttim. Video sonunda bu detaya ulaşabilirsiniz. Bunun yastığı için ayrı bir video çekmedim. Bunda yapım aşamasında nasıl olabileceğini gösterdim. Videoyu atlamadan izleyebilirsiniz. Şimdi modelin yapılışına geçebiliriz. Bunu yaparken bu şekilde ben %100 koton ip kullandım. Amerika'da yaşıyorum. Yabancı marka kullanıyorum. Bunları Hobby Lobby mağazasından alıyorum. Bunda yaptığım ipin içeriği %100 koton. 71 gramda 109 metre ip varmış. Tığ önerisi 5 mm ama ben 4 mm tığ kullandım. Benim runner'ımın genişliği yaklaşık 36-37 santim. Bu genişlikte bir runner'a ya da sehpa örtüsüne başlamak için bu taban kısmı için 83 zincir çektim ben. Bu genişlikte yapmak isteyenler benim kadar zincir çekerek başlayabilir. Başlangıç kısmında 2 yarım 3 tam zigzag var. Biterken de 4 tane zigzag oluyor. Bu genişlik sizin için darsa bu her zigzag için ekstra 20 zincir çekmeniz gerekiyor. 20 zincir çekerek zigzagları ekleyebilirsiniz. Şimdi zincir çekerek taban kısmına başlıyorum. Toplamda 83 zincir çekerek başlıyorum. Ekstra da zincir çekeceğim. Ne olur ne olmaz, belki yanlış sayarım, belki yetmez. Fazlalık zinciri sökebilirim. Taban kısmı için gerekli 83 zinciri çektim. Ekstra da 3 zincir çektim. Fazla gelirse bunu sökeceğim. Ama taban kısmı için normalde gerekli olan sayı 83. Şimdi bir sefer tığıma doluyorum. Bu modelde hep ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içinde bir trabzan yapıyorum. Şimdi sizlerden ricam, emeklerimin karşılığını alabilmem için videoyu burada durdurup bir beğeni yapıp yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bir zincir, tekrar tığıma doluyorum. Bir zincir atlıyorum, ikinci zincire bir trabzan, bir zincir, ikinci zincire bir trabzan, bir zincir atlıyoruz, ikinci zincire bir trabzan, bir zincir, ikinci zincire bir trabzan. Bu şekilde toplamda 5 trabzan yapıyorum. Bu zinciri saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi yukarıdaki sivri yeri yapmaya başlıyoruz. Arada 3 zincir. Tekrar tığıma doluyorum. Aynı boşluk içerisine tekrar bir trabzan yapıyorum. Yukarı doğru olan zikzağa başladık. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Buraya doğru da 5 trabzan yapacağız. Bu ilk trabzanı sayıyoruz. Bu bizim ilk trabzanımız. Aynı boşluğa battık ama bu ilk. Arada bir zincir. Tekrar bir zincir boş bırakıyoruz. İkinciye bir trabzan yapıyorum. Bir zincir. İkinci zincire bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, ikinci zincire bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, ikinci zincire bir trabzan yapıyorum.
1, 2, 3, 4, 5 toplamda 5 trabzan oldu. Şimdi burada da aşağıdaki köşe sivri olan yeri yapıyoruz. Şimdi buradaki köşeyi yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. 1, 2, 3 zincir atlıyorum. 4. zincire trabzan yapıyorum. Az önce yukarıdaki köşeyi yapmıştım. Şimdi aşağıdaki köşeyi yapıyorum. Şimdi bu kenara başlıyoruz burada. İlk trabzanı yaptık. Toplamda 5 trabzan yapıyorum. Bir zincir. İkinci zincirin üzerine bir trabzan. 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 Şimdi tekrar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 trabzan yaptıktan sonra tekrar bu yukarıdaki köşe işlemini yapıyorum. 3 zincir. Tığıma doluyorum. Aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. Şimdi bu kısmı yapıyoruz. İlk trabzanımı yaptım. Bir zincir. İkinci zincirin içinde bir trabzan. 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 Şimdi bu kısmı da yaptık. Buraya kadar geldik. Şimdi bu aşağıdaki köşe işlemini yapıyoruz. Tığımı doluyorum. Hiç zincir çekmiyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin içinde trabzanımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda yarım zikzak. Şu anda bir tam zikzak oldu. İkinci tamın da yarısına kadar geldim. Bu şekilde yukarı doğru, aşağı doğru, yukarı doğru, sonra aşağı doğru geliyoruz. Sıra sonuna kadar aynı buralarda yaptığımız gibi yapalım. Buraya kadar birlikte yapmıştık. Bakın yukarı doğru gittim, aşağı geldim, yukarı gittim. Şimdi son kenarı yapacağım. Onu da sizinle birlikte yapmak istedim. 5 trabzan yaptıktan sonra köşeyi yapıyorum. Şimdi ilk trabzana başladım. Bir zincir, bir zincir atladım. İkinci trabzan yapıyorum. Bir zincir, ikinci zincirin içinde bir trabzan. Bir zincir, ikinci zincirin içinde bir trabzan. 1, 2, 3, 4 oldu. Şimdi sonuncu kenarı yapacağız. Bu zikzak olduğu için bu kenarı düz olmasını sağlamak için şimdi bu işlemi yapmamız gerekiyor. Şimdi 5. trabzanı yapıyorum. Arada bir zincir, tığıma doluyorum. İkinci zincirin içinden ipi alıyorum. Normalde 2 sefer çekmem gerekiyor. Bir sefer ikisini birlikte çekiyorum. Şu anda tığımda tutuyorum. İkinciyi bu şekilde çekmiyorum. Bu kenarda tekrar bir trabzan daha yapacağım. Tığıma bir sefer doluyorum. Bakın bir, ikinci zincire tekrar trabzanı yapmak için başlıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Sonra üçünü birlikte çekiyorum. Yani bu iki trabzanı birlikte yapmış oluyoruz. Bu şekilde yapınca bakın kenarda daha düz gidiyor. Bu detay önemli bu zikzak yaparken. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bakın fazlalık zincir çekmiştim 3 tane. Onu da söküyorum. Her zaman modellerde fazladan zincir çekip bu şekilde söküyorum. Zincir yetmediği zamanlarda bu şekilde kullanabiliriz. Sonra bu ipi arkada saklıyoruz. Şimdi bu trabzanlı sıraya başlıyoruz. Bak, biz şimdi şurayı yapmıştık.
Şimdi bu trabzanlı sırayı yapıyoruz. Burada da aynı işlemi yapacağız. Bu kenarın böyle dümdüz gitmesi için bu sıra sonunda yaptığımız işlemleri yapıyoruz. Köşelerde çoğaldığı için buralardan da kesmemiz gerekiyor. Bakın şu anda ikisini bir yaptığımız boşluk burası. Buraya batmıyoruz. Burada bir kare eksiltiyoruz. Bakın burada hiçbir trabzan yapmıyoruz. Buradan başlıyoruz. Burada bir kare eksiltiyoruz. Çünkü burada da bir kare çoğalıyor. 3 zincir çekiyorum. Yeni sıraya başlıyorum. Tığıma doluyorum. Bakın az önce gösterdiğim yer. Bu ilk boşluğa, bu kenarı boşluk olarak saymıyorum. Bu ilk boşluğa batmıyorum. Buradaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Boşlukta bir trabzan. Aralarda hep bir zincir olduğu için bir trabzan yapıyorum. Trabzanın tepesine de bir trabzan. Çoğaltma, eksiltme yapmıyoruz. Aşağıda ne varsa o kadar sayıda trabzan yapıyoruz. Bir zincirin üzerine bir trabzan. Trabzanın üzerine bir trabzan. Boşlukta bir trabzan. Yani bir zincirin üzerine bir trabzan. Buradaki trabzanın üzerine de bir trabzan. Şimdi burada köşe işlemini yapıyoruz. Burada kestik. Burada çoğaltmamız gerekiyor. Boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyorum. 1 2 köşe yapıyoruz. 3 zincir. Şimdi tek tarafı bitirdik. Şimdi diğer tarafa yapıyoruz. Köşenin diğer tarafı için aynı boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Şimdi trabzanın tepesine bir trabzan. Boşlukta bir trabzan. Diğer tarafta yaptığımız gibi buradan da bir boşluk kesmemiz gerekiyor. Çünkü buradan bir boşluk çoğalıyor. O yüzden şuraya kadar, yani buradan sayınca 4. trabzanın üzerine kadar yapıyoruz. Trabzanın üzerine bir trabzan. Boşlukta bir trabzan. Trabzanın üzerinde bir trabzan. Boşlukta bir trabzan. Bakın dediğim yere kadar geldim. Şurada 2 tane trabzan yan yana olan yer değil. Ondan önceki trabzanın tepesine kadar geldim. Şimdi burada kesme işlemi yapmam gerekiyor. Buradan keseceğim. Aynı şekilde buradan da keseceğim. Yani aşağıdan sayınca 1, 2, 3 boşluk atlamış oluyor görünüyor. Bu bir tanesi köşe. Buradaki trabzanın tepesinden başlayacağım. Yani toplamda 3 boşluk bırakmış oluyorum. Şimdi buradan tekrar trabzan yapmaya başlayacağım. Aynı buradaki gibi hiç zincir çekmeyeceğim arada. Tığımı doluyorum. Bakın dediğim trabzanın üzerinde bir trabzan yapıyorum. Boşlukta bir trabzan. Şimdi hiç atlamadan üzerlerine birer tane trabzan yaparak köşeye kadar gidiyorum. Bakın hiç zincir çekmedim ama burada kare oluşumu oldu köşe için. Buralardan da birer tane atladık. Böyle köşe olmaya devam ediyor. Aşağıdaki zikzağı da bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Şimdi burayı da köşeye kadar yapıyorum. Tekrar bir sefer buraya kadar göstereceğim. Ondan sonra sıra sonuna kadar aynı olacak. Trabzanın tepesinde bir trabzan. Boşlukta bir trabzan. Trabzanın tepesinde bir trabzan. Şimdi köşe yapmaya başlıyorum. Boşluk içerisinde 2 trabzan. Köşe için 3 zincir. Tekrar boşlukta 2 trabzan. Trabzanın tepesinde bir trabzan. Boşlukta bir trabzan.
trabzanın tepesinde bir trabzan, boşlukta bir trabzan, trabzanın tepesinde bir trabzan, boşlukta bir trabzan. Bakın 1 2 3 4. trabzanın tepesinde bir trabzan. Şimdi bir kare boşluk atlayacağım. Burası köşe. Köşeden sonra da bir kare atlayacağım. Bu trabzanın üzerine trabzanı yapmaya başlayacağım. Trabzanın tepesinde bir trabzan, boşlukta bir trabzan, trabzanın tepesinde bir trabzan. Bu şekilde aynı buradaki gibi tekrar yapmaya başlıyoruz. Hala aklımızda soru işareti varsa videoyu geri alarak buraları tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi aynı şekilde bu zikzakları tamamlıyoruz. Buraya kadar yapalım, sonrasını birlikte yapıyoruz. Şimdi kenara kadar geldim, köşeyi yaptım. Bu son kenarı birlikte yapıyoruz. Normal diğer taraflarda yaptığım gibi boşlukta zincirin üzerine bir trabzan, trabzanın üzerinde bir trabzan, boşlukta bir trabzan, trabzanın tepesinde bir trabzan, boşlukta bir trabzan. Şimdi bu son kenarı yapacağız. Bu kenarı yaparken buranın düz olması için hem bir kare keseceğiz burada, hem de kenarın düz olmasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi sonuncu trabzanın tepesine batıyorum. İkisini birlikte yapıyorum. Tekrar tığıma doluyorum. Normalde bu trabzanın tepesine batarak yapılıyor. Ama daha düzgün durması için bu sonuncu zincirin tepesine batıyorum. Bunun üzerine batınca daha düzgün duruyor. İkisini birlikte yapıyorum. Sonra üçünü birlikte yapıyorum. Bu şekilde kenar işlemini tamamlamış oluyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir, sıramı dönüyorum. Şimdi bu sırada da kesme işlemi yapacağız. Bakın bir trabzan atlayıp ikinci trabzanın tepesinde yapmaya başlayacağız. Bakın bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın tepesinde trabzan yapmaya başlıyorum. Bir zincir, bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın tepesinde bir trabzan yapıyorum. Yani bu trabzanlar aynı yere denk gelmesi gerekiyor. Bir zincir, bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın tepesinde bir trabzan, bir zincir. Bakın bir tane atlıyorum. İkincisinin tepesinde bir trabzan. Şimdi bir zincir. Burada köşe yapmaya başlıyorum. Boşlukta bir trabzan. Şimdi tek tarafı bitirmiş oluyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 trabzan oldu. Buralarda hep 5 tane olacak. 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan yapıyorum. Yani burada bu yaptığımız işlemi burada köşede yapıyoruz. Şimdi diğer tarafa başladık. Şimdi diğer tarafta da 5 trabzan olması gerekiyor. Bu birincisi. Bir zincir, ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bu ikinci trabzan, bir zincir, bir tane atlıyorum, ikincisini yapıyorum. Bu üçüncü trabzan, bir zincir, bir tane atlıyorum, ikincinin tepesinde trabzan yapıyorum. 4 oldu. Bir zincir, bakın bir tane atlıyorum, ikincisinin tepesinde bir trabzan yapıyorum. 5 tane oldu. Şimdi burada kesme işlemi yapmam gerekiyor. Aynı buralarda yaptığım gibi. Şimdi hiç zincir çekmeden tığıma doluyorum. Bu taraftan 2 trabzan atlıyorum. Bu taraftan 2 trabzan atlıyorum. 3. trabzan tepesinde, yani bunun üzerine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir tane atlıyorum, ikincisinin üzerine bir trabzan yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada toplamda 4 tane trabzan atlamış oldum. Bu şekilde köşeyi oluşturmuş oldum.
Şimdi aynı buradaki gibi köşeye kadar yapıyoruz. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkincisinin tepesinde bir trabzan, bir zincir, ikincinin üzerinde bir trabzan. Şimdi köşeyi yapıyorum. Bir zincir, boşlukta bir trabzan, arada 3 zincir, tekrar aynı boşlukta bir trabzan, bir zincir, buradaki ilk trabzan tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde yaptığımız gibi sırayı devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Şeye kadar yapalım. Bundan sonrasının kenarını birlikte yapalım. Bu şekilde bütün kenarları yaptım. Sonuncu kenara kadar geldim. Şimdi bir zincir, bir tane atlıyorum. İkincisinin tepesinde bir trabzan. 3 oldu. Bir zincir, bir tane atlıyorum. İkincinin tepesinde bir trabzan. 4 oldu. Şimdi bir zincir, aynı buradaki kenar işlemini yapıyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın tepesinde trabzan yapmak için başlıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Tığımda ikisini tutuyorum. İkinciyi çekmiyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Normalde bir boşluk atlayıp ikinci trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan yapmak için. Ama kenarın daha düzgün durması için direkt bu zincirin 3. zincirine batarak oradan beri trabzanımı yapıyorum. İkisini birlikte, sonra üçünü birlikte yapıyorum. Bu şekilde yapınca, zincire batınca bu kenar daha düzgün duruyor. Diğer türlüsünü de göstereyim. Bakın trabzanın tepesine de batınca bu şekilde duruyor. Dediğim gibi zincire batınca bu kenar daha güzel duruyor bana göre. Ama normalde trabzanın tepesine batılıyor. Bu şekilde yapmak istiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi yeni sıraya bu trabzanlı sıra olarak başlıyoruz. 3 zincir, sıramı dönüyorum. Aynı buradaki gibi bir boşluk atlamam gerekiyor. Bu boşluğu atlıyorum. Bu trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Boşlukta bir trabzan. Trabzanın tepesinde bir trabzan. Boşlukta bir trabzan. Trabzanın tepesinde bir trabzan. Boşlukta bir trabzan. Trabzanın tepesinde bir trabzan. Şimdi köşe işlemini yapıyorum buradaki gibi. Boşlukta 2 trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyorum. 1 2 trabzanın tepesinde bir trabzan. Boşlukta bir trabzan. Buraya kadar yapıyorum. Trabzanın tepesinde bir trabzan. Boşlukta bir trabzan. Trabzanın tepesinde bir trabzan. Boşlukta bir trabzan. Trabzanın tepesinde bir trabzan. Şimdi köşe işlemini yapıyorum. Buradan bir kare, buradan da bir kare kesiyorum. Bu trabzan tepesinde yapmaya başlıyorum. Trabzan tepesinde bir trabzan. Boşlukta bir trabzan. Trabzan tepesinde bir trabzan. Boşlukta bir trabzan. Trabzanın tepesinde bir trabzan. Bu şekilde aynı diğer sırada yaptığımız gibi köşeye kadar yapıyoruz. Köşeye geldim. Köşede 2 trabzan. 1 2 arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 2 trabzan yapıyorum. 1 2 sonra bu ilk trabzanın tepesine batıyorum.
Bu sırayı da trabzanlı şekilde aynı buradaki gibi diğer sırada yaptığımız gibi sıra sonuna kadar yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Aynı buradaki gibi kesme işlemi yapacağım. Bu trabzanın tepesinde trabzan yapıyorum. İkisini çekiyorum. İkisi tığımda tutuyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Buradaki 3. zincirin içinde trabzan yapmaya başlıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. Sonra üçünü birlikte çekiyorum. Bu kenarı da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Aynı buradaki gibi yeni sıraya başlıyorum. 3 zincir. Bu şu anda bu trabzan tepesinde yapılmış trabzan sayılıyor. Bir trabzan atlıyoruz. İkincisine, yani bunun tepesindeki trabzan tepesine batarak bir trabzan yapıyorum. Bir zincir. Bir trabzan atlıyorum. İkincisinde bir trabzan. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. İkincisinde bir trabzan. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. İkincisinde bir trabzan. Bir zincir. Şimdi köşede köşe işlemini yapıyorum. Zincir içerisinde bir trabzan. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde bir trabzan. Bir zincir. İlk trabzan tepesinde bir trabzan. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. İkinci trabzan tepesinde bir trabzan. Bir zincir. İkinci trabzan tepesinde bir trabzan. Bir zincir. İkinci trabzan tepesinde bir trabzan. Toplamda 5 tane trabzan oldu. Şimdi bu köşe işlemini yapıyorum. 3. trabzan tepesinde, yani bunun tepesinde trabzan yapmaya başlıyorum. Bir zincir. İkinci trabzan tepesinde bir trabzan. Gördüğünüz gibi artık kolay. Bunu da sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlıyoruz. Videoyu daha fazla uzatmama gerek yok. Hep bu iki sırayı tekrar ediyoruz. Hala aklınızda soru işareti varsa videoyu geri alarak tekrar buradan izleyebilirsiniz. Şimdi bu iki sırayı tekrar ederek runner'ı uzatmak istediğimiz uzunluğa kadar uzatıyoruz. Başlangıçta kareli başladığım için sonuncu sırayı da bu şekilde kareli olarak bitireceğim. Son sıra kare olana kadar bu şekilde yapmak istediğimiz uzunluğa kadar yapalım. Gördüğünüz gibi örnek oluşmaya başladı. Hiçbir şekilde yarım olarak bitmiyor. Giderken hep tam zikzak olarak bitiyor. Başlangıçta yarım olarak başlamıştı. Bunu tam olarak başlarsak, öyle düşünüyorsanız, mesela aşağıdan tam zikzak başlarsak yukarıdan da yarım zikzaklar oluyor. Zikzak modeller hiçbir şekilde iki tarafı eşit olmuyor. Gördüğünüz gibi aşağıdan tam başlarsak yukarıdan da yarım olarak bitiyor. Maalesef bu örnek bu şekilde olacak. Bir tarafı yarım, bir tarafı tam olacak. Bu şekilde uzatmak istediğimiz uzunluğa kadar uzatalım. Runner'ımı ben yapmak istediğim uzunluğa kadar yaptım. Uzunluk ölçüsü alırken nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde kullanacağınız alana yerleştirin. Ben masamın üzerinde şu anda runner olarak kullanacağım. Masamın üzerine yerleştirdim. Bu şekilde sarkmasını istediğim için bu ölçüye kadar yaptım. Runner'ı sarkıttıktan sonra püskül boyunu da hesaplayarak sandalyeye değmeyecek şekilde o uzunluğa kadar yaptım. Eğer masanın üzerinde sarkmasını istemiyorsanız püskül boyunu da hesaplayarak nereye kadar gelmesini istiyorsanız o ölçüye kadar yapabilirsiniz. Runner ve sehpa örtülerimi ben standart ölçü yapmıyorum. Bu şekilde pratik ölçü alarak runnerlarımı, sehpa örtülerimi hazırlıyorum. Eğer sizler de kendinize yapıyorsanız bu şekilde ölçü alarak yapabilirsiniz. Bunu sipariş alıyorsanız müşterinizin kullanacağı alanın başından sonuna kadar ölçüsünü, masaysa masanın başından bu bitimine kadar ölçüsünü, nasıl kullanmak istediğini sorarak kısa mı uzun mu bu şekilde sarkıtma payı vererek bu şekilde siz de ölçülerinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi püskül yapılışına geçebiliriz.
Ben püskülü yaparken bu şekilde aparat kullanacağım ama daha önceki runner videolarında nasıl elde yapıyorum onu gösteriyorum. Elde yapmak için diğer runner videolarına ya da püsküllü yastıklara bakabilirsiniz. Hepsinde püskül videosu var. İlk önce şu şekilde 2 adet ip hazırlıyorum. Püskülü bağlamak için, sonra püskül yapmaya başlıyorum. Püskül yaparken bu şekilde bir püskül aparatı kullanacağım. Kenarlarda seviyeleri var. En uzun seviyeyi getirerek aparatımı hazırlıyorum. Böyle bir aparat olması şart değil. Bir cisme sararak da bunu yapabilirsiniz. Şu arkada bir çentiği var. Oraya bu ipimi takıyorum. Bu şekilde 25 defa sarıyorum. ...25 defa sardıktan sonra diğer taraftaki bu çentiğe takarak ipimi orada sıkılaştırıyorum. Bu daha önceden hazırlamış olduğum ipi alıyorum. Bir ucunu bu taraftan, diğer ucunu da bu taraftan ortadan sıkıca bağlıyorum. Sonra bir düğüm daha atarak bunu burada sıkılaştırıyorum. Parmağımla hala bastırıyorum ki açılmasın. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Yukarıda ve aşağıda bu şekilde kanal boşlukları var. Oradan da ipimi kesiyorum. Aynı şekilde diğer tarafta. Bağladığım iplerden tutuyorum. Bunu ben 25 defa bu şekilde sarınca, bu kısmı kesince bu tarafta 50 oluyor, bu tarafta 50 oluyor. Toplamda 100 ip olmuş oluyor. Eğer siz bunu bu şekilde saracaksanız bir aparata, 50 defa sardığınızda 100 olacaktır. Şu anda burada 100 ip var. Püsküller bu şekilde büyük olunca buna 13 metre ip gitti. Bunu da göz önünde bulundurarak yapabilirsiniz. Hazırladığım diğer ipi de alıyorum. Bu şekilde püskülün boyunda tutuyorum. Parmağımla bu ipi sıkıca burada tutuyorum. Şimdi püskülün etrafında ipimin yettiğince saracağım. Böyle üst üste gelecek şekilde sarmıyorum. Bakın bu sardığım ipler yan yana gelecek şekilde sarıyorum. 3 4 bir sefer daha sarıyorum. İpim oraya kadar yetiyor. 5 defa sardım. İpin diğer ucuyla, bakın iki parmaklarımla bu sardığım ipi tutuyorum. 2 sıkı düğüm atıyorum. 1 İkinci düğümümü de atıyorum. Bağladığım ipi sardığım ipin arkasına doğru çekiyorum. Düğümün bu sardığım ipin arkasına gitmesini sağlıyorum. Bu şekilde daha iyi duruyor. Sonra püskülün fazlalık iplerini keserek bunları düzeltiyoruz. Şimdi püskülüm hazır. İsterseniz bu şekilde sade takabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde ahşap boncuk detayı da ekleyebilirsiniz. Ben 19 mm tahta boncuk kullandım. Elimde bu olduğu için bunu kullandım. Farklı ölçülerde kullanabilirsiniz. Bağladığım iki ipi içinden geçiriyorum. Bu yapmış olduğum zikzakların içinden beri tam köşedeki boşluktan ipimin tekini alıyorum. 2 sıkı düğüm atıyorum. 1 2 Bu ipi isterseniz bu arkalarda saklayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde püskülün içine doğru çekebilirsiniz. Boncuğunuzun bu orta kısmı darsa, ip geçmiyorsa bu arkalarda saklayabilirsiniz. Sonra bu sardığım ipin arkasından beri püskülün içine doğru çekiyorum. Sonra bu fazlalık ipi püskülün boyunda kesiyorum. Bu şekilde sırasıyla bütün sivri uçlara takıyorum.
Bir tarafta 4 tane sivri uç var. Buraya 4 püskül tak. Bakın diğer tarafta 2 yarım, 3 tam sivri yer var. Diğer tarafta bu yarımlara da püskül takıyorum. Bu sivri uçlara da takıyorum. Bu tarafa da toplamda 5 tane püskül takıyorum. Şimdi bütün püskülleri takıp bitmiş halini gösteriyorum. Benim yastığım 45'e 45 santim. Aynı runner'da yaptığım gibi başladım. Ekstra zincir çektim ki yastığımın ölçüsünü tam bulabilmek için. Aynı ölçüde yapınca hemen hemen yastığıma denk geliyor. Ekstra bir zigzag yaparsam da yastığıma çok geliyor. Bunda biraz daha ekstra zincir çektim. Eğer ekstra zigzag istiyorsa buraya tekrar ekstra bir zigzag yapacaktım. Nasıl büyütebileceğimizi runner'ı anlatırken göstermiştim. Şimdi aynı runner'daki gibi dümdüz örüyorum. Yapmak istediğim uzunluğa kadar. Şimdi bunu hazırlayıp size nasıl diktiğimi gösteriyorum. Ölçü alırken yastığımı şu şekilde ölçüyorum. Bu kenardan beri şu zikzağı ölçmüyorum. Şu kenardan beri yastığın başına denk getiriyorum. Bu şekilde aşağıya doğru ölçüyorum. Püskülü de hesaplayarak yastığımın neresine gelmesini istiyorsam oraya kadar örüyorum. Eğer bunu tamamını yapmak istiyorsanız aşağıya kadar da örebilirsiniz. Ben bunu yarım yapacağım. Buraya kadar benim için yeterli. Bundan sonrasını da diğer taraf için öreceğim. Aynı bu kadar da arkası için öreceğim. Bu şekilde katlayıp sonra dikeceğiz. Şu anda ben yarısını yaptım. Diğer tarafı yetecek kadar daha öreceğim. Ondan sonra dikim aşamasına geçiyoruz. Hala aynı runner gibi dümdüz örmeye devam ediyorum. En son bu şekilde katlayıp dikeceğim. Bu ördüğüm kadar daha örüp geliyorum. Şimdi yastık kılıfımı da yapmak istediğim uzunluğuna kadar yaptım. Şu anda runner gibi görünüyor. Aynı runner gibi başladım. Uzattım ve sadece ortadan katlayıp dikiyorum. Şimdi bu kenar detayı başlangıçla bitiş kısmı aynı olmadığı için tam bir birleşme olmuyor. Bu yarım sivri olarak biten yere burada kenara denk getiriyorum. O şekilde olunca ön arkadan uzun oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde birleştireceğim. Aynı şekilde de diğer taraf sivrinin bittiği yerle burada da başlayan yerle bu şekilde birleştireceğim. Arkadan görüntüsü de bu şekilde, ön arkadan uzun olacak. Arkası görünmeyecek. Ön görünecek. Ben bu tarafı yüz olarak kullanacağım. Şimdi bunu sık iğne yaparak da birleştirebilirsiniz. Dikerek de birleştirebilirsiniz. Bakın şu başlangıç noktasından ipi alıyorum. Burayı normal bir şekilde birleştiriyorum. Buradan bir tel, buradan bir tel. İz sürme yaparak da birleştirebilirsiniz. Sık iğne yaparak da birleştirebilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa. Bu şekilde bir oradan, bir buradan. Bir buradan, bir karşıdan. Bu şekilde sık iğne yapabilirsiniz. Ya da iz sürme de yapabilirsiniz. Bir tel oradan, bir tel karşıdan bu şekilde ilmeğin içinden geçirerek iz sürme de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz ya da iğneyle de dikebilirsiniz. Tercih sizin.
Bu kenarı bu şekilde sıra sonuna kadar birleştiriyoruz. Aynı şekilde diğer tarafı da, burayı da sıra sonuna kadar birleştiriyoruz. Ondan sonra bu sivri yerlere aynı runner'daki gibi püskül takıyoruz. Yastığımın eni 45 santim. Yastık kılıfının boyu da bu sivri yere kadar da 27 santim. Bu ölçüdeki bir yastık kılıfına yaklaşık 185 metre civarında ip gitti püskülsüz haline. Püskülleri de yapım aşamasında ne kadar ip gittiğini göstermiştim. Runner'ın bitmiş hali bu şekilde. Hafif tersten ütüledim, masama serdim. Bu şekilde oldu. Modelin yapılışı çok kolay. Umarım sizler de yaparken keyif almışsınızdır. Runner'ımın eni 37 santim, boyu da 240 santim. Masama göre yaptım. Püskülleriyle birlikte yaklaşık 1000 metre ip gitti. Emeğin karşılığını alabilmek için sizler de bir beğen ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Bu zikzak modeli bilinen bir model. Bu video sizlere yapım aşamasında bir katkıda bulunduysa, sosyal medyada paylaşım yaparken benim bu videodan bahsederseniz sevinirim. Bu modeli sadece runner olarak değil, sehpa örtüsü olarak da yapabilirsiniz. Yatak runner olarak da kullanabilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.